Hiçbir bilim kitabında adı geçmiyordu. Ama o, bilim tarihine geçecek bir şeyi görüyordu. İnsan gözünün göremediği bir şeyi fark etti. Bir madde. Karanlığın içinden ışık saçıyor. Işık saçarken öldürüyordu. Ellerini yaktı, gözlerini kararttı, ciğerlerini susturdu. Ama geri adım atmadı. Çünkü o ışık bir ölüm çağrısı değil, insanlığa açılan bir kapıydı. O bir kadın olarak doğmuştu ve o zamanlar bu yalnızca bir kimlik değil, bir yasaktı. Ama o yasağa boyun eğmedi. Ne kapılar açıldı önünde ne de alkışlar karşılayacaktı onu. Yine de yürüdü. Sırtında yoksulluk, önünde reddediliş, içinde ise yanmaya hazır bir yıldız vardı. O yıldızı aldı, laboratuvarın içine taşıdı ve sonra kendi ışığını buldu. Bugün onun ışığıyla kanseri tedavi ediyoruz. Onun ışığıyla elementleri çözüyoruz ve onun ışığıyla dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Peki o ışık onu nasıl yaktı? Marie Curie sadece bir elementin kaşifi değil, bilim uğruna yavaş yavaş eriyen bir insan bedeniydi. Ve bu bir kadının kendini harcayarak dünyayı aydınlatmasının gerçek hikayesidir. Marie Curie 1867 yılında Polonya'nın Varşova kentinde doğdu. Adı Maria Sklodowska'ydı. 5 çocuklu bir ailenin en küçüğüydü. Babası fizik öğretmeniydi. Evde dürbünler, mıknatıslar, deney tüpleri vardı. Henüz 10 yaşındayken annesi veremden öldü. 2 yıl sonra çok sevdiği ablası Zofia tifüse yakalanıp hayatını kaybetti. Bu kayıplar onun içindeki kararlılığı daha da derinleştirdi. O artık sadece bilgiye değil, hayata direnmeye çalışıyordu. Kadınların üniversiteye gitmesi yasaktı. Ama Mary eğitim almak istiyordu. Önce ablası Bronya'yı okutabilmek için yıllarca çalıştı. Zengin ailelerin çocuklarına özel ders verdi. Dadılık yaptı. Günde 8-10 saat çalıştı. Ablası Fransa'da tıp fakültesine girince sıra kendine gelmişti. Kadınların üniversiteye kabul edilmediği bir dönemde yaşıyordu. Sadece kadın olduğu için bilimden dışlanmak, kütüphanelere alınmamak, sadece erkekler için kurulan kürsülere uzaktan bakmak zorundaydı. Ama Mary pes etmedi. Varsa bir yol, onu bulacaktı. O yol gizliydi. Sıradan evlerin salonlarında, oturma odalarında, hatta bazen mutfak masalarında kurulan bir hayaldi o. Gezici üniversite diyorlardı bunu. Gizli bir ağ gibi yayılıyordu şehirde. Dersler sabit bir yerde verilmezdi. Kadınlar, genç kızlar, öğretmenler hepsi tehlikeyi göze alırdı. Çünkü yakalanırlarsa cezalar ağırdı. Ama yine de devam ettiler. Mary için orası sadece bir okul değildi. Sisteme karşı sessiz bir başkaldırıydı. Sen yapamazsın denildiği her cümleye karşılık bir formül, bir deney, bir çözüm öğrenme çabasıydı. Yine de bu eğitim ona yetmedi. Daha fazlasını istiyordu. Gerçek laboratuvarlar, gerçek üniversite salonları, gerçek bilimsel kaynaklar. Tüm birikimini, umutlarını ve defterlerini bir bavula koydu. Yıllarca kazandığı parayı biriktirmişti ve tek başına Paris'e gitti. Sorbonne Üniversitesi. Artık hayali değil, gerçeğiydi. Sorbonne Üniversitesi'ne kaydoldu. İlk başta dil zorlukları yaşadı. Alışması kolay olmadı ama kısa sürede fark edildi. Fizik bölümünü birincilikle tamamladı. Yetinmedi, matematik bölümüne geçti. Orada da derece yaptı ve ardından doktora çalışmalarına başladı. Bu süreçte burs kazandı. Çünkü artık zekası göz ardı edilemeyecek kadar açıktı. Ve işte orada, Paris'te, Mary hayatını değiştirecek biriyle tanıştı. Pierre Curie. Sessizdi. Sözleri azdı ama düşünceleri derindi. Yalnızlığı seviyordu. Ama bir konuda tutkuluydu. Bilim. Tanışmaları bir öneriyle başladı. Mary araştırmalarını derinleştirecek bir laboratuvar arıyordu. Ortak bir dost onu Pierre ile tanıştırdı. Başlangıçta sadece işbirliği teklifiydi bu. Ama çok kısa sürede fark ettiler ki ikisi de dünyaya aynı yerden bakıyordu. Sıradan şeylerle ilgilenmiyorlardı. İkisini de büyüleyen, görünmeyen dünyalardı. Atomlar, enerji, titreşim. Pierre, Mary'nin zekasını hayranlıkla izliyordu. Onun cümlelerinde tereddüt değil, netlik vardı. Mary ise Pierre'in sakinliğinde bir güven bulmuştu. İlk defa biri onun fikirlerini gerçekten dinliyor. Yarım kalan cümlelerini tamamlıyordu. Aşkları sessiz bir kabulle başladı. Gürültülü değil, gösterişli hiç değil ama derindi. 1895'te evlendiler. Yüzük takmadılar belki ama birlikte kurdukları laboratuvar onların gerçek ortaklığıydı. Pierre şöyle demişti bir gün. Seninle bilimden başka bir şey konuşmak bile gereksiz geliyor. Ve Mary o cümlede kendini buldu. Çünkü o da Pierre'e sadece bir adam olarak değil, eşit bir zihin, eşit bir ruh, eşit bir mücadele arkadaşı olarak bakıyordu. Mary, uranyum tuzlarıyla çalışırken fark etti ki bu madde ne ışık veriyordu ne de ısı yayıyordu. Ama çevresine bir enerji bırakıyordu.
görünmeyen, ölçülmeyen yeni bir enerji türü. Bu bilim için yepyeni bir alandı. Ve o bu olguyu ilk kez anlamlandıran kişiydi. Bu enerjiye bir isim verilmemişti. Adını kendisi koydu. Radyoaktivite. Araştırmalarını derinleştirdikçe uranyumun bu davranışının tekil olmadığını fark etti. Aynı özelliğe sahip başka maddeler olmalıydı. Tonlarca uranyum cevherini işledi. Yüzlerce saat süren işlemler yaptı ve sonunda 2 yeni element izole etmeyi başardı. Polonyum. Doğduğu ülke Polonya'nın onuruna verdiği bir isimdi bu. Ve radyum. Güçlü ışınımı nedeniyle de ona bu ismi verdi. Bu buluş sadece fizik değil, tüm bilim dünyasında bir devrimdi. Ama Mary hak ettiği değeri hemen görmedi. 1903 yılında Nobel Komitesi bu çalışmalardan ötürü yalnızca Pierre Curie ve Henri Becquerel'i aday göstermişti. Mary'nin ismi adaylık listesinde bile yoktu. Bunu öğrenen Pierre Curie derhal komiteye yazdı. Bu araştırmaların asıl mimarının Mary olduğunu, kendinin sadece onunla birlikte çalıştığını söyledi. Pierre'in ısrarlı savunmasıyla Marie Curie Nobel Fizik Ödülü'ne aday gösterildi ve ödülü kazandı. Böylece Marie Curie Nobel ödülünü alan ilk kadın olarak tarihe geçti. Ancak bu ödül bile onu Bilimler Akademisi'ne sokmaya yetmedi. Çünkü kadın olmak hala bilimsel liyakatın önünde bir engel sayılıyordu. Ama Marie Curie o ödülle sadece kendi adını değil, kadınların bilime adım atma hakkını da kazandı. 1906 yılıydı. Hava yağmurluydu. Paris'in taş sokakları kaygandı. Pierre Curie bir randevusuna yetişmek üzere yürüyordu. Başında şemsiye yoktu. Zihni her zamanki gibi düşüncelerle doluydu. Belki bir formül, belki de bir deney planı. Sokağa geçerken dikkati dağıldı. O anda hızla yaklaşan bir at arabası ve bir anlık dengesizlik tekerleklerin altına düştü. Kafatası taş zemine çarptı ve anında hayatını kaybetti. Hiçbir uyarı, hiçbir veda, hiçbir hazırlık yoktu. Mary ölüm haberini aldığında dondu kaldı. Pierre onun sadece eşi değildi. Yoldaşıydı, zihinsel eşiydi, laboratuvar arkadaşıydı. Ondan sonra hayat bir süre sessizleşti. Yazmadı, konuşmadı, gülmedi. Ama bir gün o sessizliğin içinde laboratuvara geri döndü. Pierre'in yerine onun kürsüsüne geçti ve orada tarihte ilk kez bir kadın bir üniversitede ders vermeye başladı. Yıkılmıştı ama bu yıkıntının içinden yeniden ayağa kalktı ve her zamanki gibi bilimle. 1911 yılı geldiğinde Marie Curie hala çalışmalarına devam ediyordu. Polonyum ve radyum üzerine yürüttüğü araştırmaları derinleştirmişti. Elementlerin atom yapılarını inceliyor, saflaştırma tekniklerini geliştiriyordu. Bu çalışmaları kimya biliminin temellerini sarsacak kadar önemliydi. Ve bu kez adını kimse görmezden gelemedi. Marie Curie, Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Artık o, 2 farklı alanda Nobel ödülü alan ilk ve tek insan olmuştu. Curie sadece yeni elementler keşfetmedi. Aynı zamanda radyoaktivitenin doğasını ortaya koyarak modern fiziğin ve tıbbın kapılarını araladı. Bugün kullandığımız kanser tedavisindeki radyoterapi, röntgen teknolojileri, nükleer enerji araştırmaları hepsi onun adımlarının devamı. Marie Curie, görünmeyeni görünür kıldı. Curie'nin 2 kızı vardı, Irene ve Eve. İlk kızı Irene, annesinin izinden gitti. Bilim kadını oldu. Radyum üzerine çalıştı ve 1935 yılında Nobel Kimya Ödülü kazandı. Eşi Frederick ile birlikte yaptıkları bu çalışma yapay radyoaktivite üzerineydi. Böylece Marie Curie ile kızı Nobel kazanmış ilk anne kızı oldular. İkinci kızı Eve Curie ise farklı bir yol seçti. Bilimsel bir kariyer izlemedi. Gazetecilik ve edebiyatla ilgilendi. Marie Curie'nin hayatını anlattığı Madame Curie adlı biyografi kitabı dünya çapında ses getirdi. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sırasında gazeteci olarak cephelerde görev yaptı. Marie Curie için annelik ayrı tutulacak bir kimlik değil, hayatının doğal ve entegre bir parçasıydı. Çocuklarıyla ilgilenmeyi hiçbir zaman ikinci plana atmadı. Ama bu onun laboratuvardan feragat ettiği anlamına da gelmiyordu. Zaman yönetimi onun için sadece bir alışkanlık değil, hayatta kalmanın bir stratejisiydi. Kızlarının eğitimiyle yakından ilgilendi. Özellikle Irene'in bilimsel yönünü fark ettiğinde onu yetiştirmek için özel bir çaba gösterdi. Hatta kızıyla birlikte çalıştıkları dönemlerde 2 kuşak bilim kadını aynı masada üretmeye devam etti. Marie Curie'nin anneliği kadınların ya ailelerinden ya da kariyerlerinden birini seçmek zorunda oldukları algısını yıktı. O ikisini birden yaptı. Üstelik bunu tarihe geçerek başardı. 1. Dünya Savaşı sırasında Marie cepheye gitti. Röntgen cihazlarını taşıyan araçlar geliştirdi. Yüz binlerce askerin hayatını kurtardı. Bilimi sadece teoride değil, hayat kurtaran bir araca dönüştürdü. Marie Curie yıllarca radyoaktif maddelere çıplak elle temas etti. Koruyucu kıyafet yoktu, eldiven yoktu. Sonuç olarak katarak, kemik iliği yetmezliği, iç organ hasarı gibi ciddi sağlık sorunları yaşadı. Birçok kez ameliyat geçirdi.
Yorgundu, halsizdi ama asla şikayet etmedi. Çünkü onun için bilim bir görevdi. 1934 yılında hayatını kaybetti. Ve vücudu o kadar radyoaktifti ki kurşun bir tabuta gömüldü. Evet, ölümü bile bilim tarihine yazıldı. Curie ailesi toplamda 5 Nobel ödülü kazanmış bir aile oldu. Ama Marie'nin mirası yalnızca ödüller değildi. O, kadınlara laboratuvarların kapısını açtı. Bilime aşkını, cesaretini ve ömrünü verdi. Bugün hala bir laboratuvarda bir kadın çalışıyorsa ve cesaretle ilerliyorsa o ışığın adı Marie Curie'dir. Marie Curie ardında teoriler, formüller ya da sadece Nobel madalyaları bırakmadı. O, bilime inanan ama aynı zamanda acıyan, ağlayan, yorgun düşen bir kadının neler yapabileceğini gösterdi. Ve o kadın sadece elementleri değil, bir çağın sınırlarını da parçalayarak yol açtı. Bir deney tüpünde değil sadece. Bir çocuğun cesaretinde, bir genç kızın hayalinde, bir insanın neden olmasın dediği her yerde onun izi kaldı. Bedeni zamanla çöktü. Hücreleri kendi bulduğu elementlerle yandı. Ama fikirleri hala yaşıyor. Bugün bile bir kadın gökyüzüne bakıp neden olmasın diyorsa orada Marie Curie'nin sesi vardır. Bazı insanlar ölmez. Sadece ışık olur. Onlar kendi bedenlerini yavaş yavaş yakarken geleceğin yolunu aydınlatırlar. Şimdi aynaya bak ve kendine sor. Peki ya senin ışığın ne için yanacak?